Bu karışımın sadece birkaç damlası bile göz altınızdaki morlukları, kırışıklığı, şişliği inanılmaz hızlı bir şekilde gideriyor. Çok güzel tedavi ediyor. Hadi bu harika yağ için, bu güzel kahve yağı için neler yapmalıyız? Türk kahvesi. Mümkünse Türk kahvesi kullanın. Yoksa çözülebilen kahvede kullanabilirsiniz ama daha fazla etki elde etmek istiyorsanız bir yemek kaşığı Türk kahvesini bir kaba alın. Özellikle cilt altındaki kan damarlarını daraltarak şişlik problemini çok güzel gideriyor. İçeriğindeki kafein sayesinde göz altınızdaki şişlik koyu renk gidecek. Ve bir paket yeşil çay kullanıyoruz. Özellikle göz altındaki morlukları gideren en etkili ürünlerden birisi yeşil çay. Çok güzel sakinleştirecek, göz altlarınızı rahatlatacak, şişliği alacak. Varsa doğal yeşil çay da kullanabilirsiniz. Yoksa böyle paket olanlarından da yaklaşık bir yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Ve tatlı badem yağı. Tatlı badem yağım yok. Kullanabilirim derseniz sızma zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Kantaron yağı da kullanabilirsiniz. Ama en güzel karışım bu tarifte tatlı badem yağı ile oluyor. Yaklaşık 3 yemek kaşığı tatlı badem yağından kahve ve yeşil çay karışımının üzerine ilave ediyorum. Tahta bir kaşıkla şöyle bir karıştırıyorum. Tüm ürünler birbirine geçsin. Çok güzel bir yağ elde edelim. İyice karıştıralım ve bu tarifi bir tavanın içerisinde ben Marie usulü böyle ısıtacağım, o güzel özünü versin istiyorum. Tavaya sıcak suyu döktüm. Yalnız kahve var içerisinde. Biz bunu pişirirken, ısıtırken böyle direkt tavaya koymamalıyız. Yanar, kavrulur, etkiler azalır. O yüzden tavanın altına bir bez koyun arkadaşlar. Bez tamamen suyla kaplansın. Ondan sonra bu karışımı içerisine yerleştirin ve kısık ateşte arada karıştırarak 20 dakika kadar böyle bir güzel tüm ürünlerin birbirine geçmesini sağlayın. 15-20 dakika sonra ocağın altını kapatın. Arada böyle karıştırmayı unutmayın. Çok güzel bir tarif hazırlıyoruz. Ben bayılıyorum. Her akşam kullanıyorum. Ocağın altını kapatın 15-20 dakika sonra. Bekleyin. Bir üzerini de kapatın bunun. O güzel ürünler, kahve, yeşil çay, tatlı badem yağı birbirine bir geçiş yapsın. Ilıdıktan sonra bakın böyle koyu kahverengi bir karışım elde etmiş olduk. Bunu süzgeç yardımıyla başka bir kaba aktaracağım. Süzerken de tortu geçsin istemiyoruz. Kahve kullandık, yeşil çay kullandık. O yüzden süzgecinizin içerisine böyle bir pamuk pet koyduktan sonra süzme işlemini daha pütürsüz, daha temiz bir şekilde, steril bir şekilde yapabilirsiniz. Tüm ürünü süzgeçten pamuk petler yardımıyla böyle çıkartın. Tekrardan yerleştirin. Kalanını da dökün. Avucunuzda şöyle bir güzel sıkın. Özellikle Türk kahvesi kullandık. Neden? Kafein oranı fazla ve göz altımızdaki morlukları, şişliği gideriyor. Yeşil çay kullandık. Antiinflamatör özellikleri sayesinde o morlukları, koyu renk halkaları silip atıyor. Yaş ilerledikçe, cilde çok iyi bakmadıkça veya genetik faktörlerden göz altlarımızda morluklar olabiliyor. Özellikle cildinize iyi bakın, güzel temizleyin. Her akşam mutlaka cilt bakımınızı yapın ve bol su tüketin arkadaşlar. Bu gözaltı problemlerinden böyle de küçük değerli desteklerle de kurtulabilirsiniz. Kahve yağı yaptık bakın. Bir de kahveyi seven biriyseniz sürdüğünüzde çok daha mutlu olacaksınız. Tarifi hazırlarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi bunu biraz daha kuvvetli yapalım. Kırışıklıkları daha da güzel açalım. Cildimizin kurumasına izin vermeden hem de hazırladığımız tarifin raf ömrünü uzatalım, etkisini arttıralım. Bir tane E vitamini kapsülünü açtım. İçerisine E vitamininden ilave ediyorum. Aktarlardan, online satış yapan sitelerden veya eczanelerden rahatlıkla bulabilirsiniz. Gül yağı, gözaltınız böyle özellikle kurumuşsa,
kış mevsiminde en güzel nemlendirici olan yağlardan, benim de cildimin çok sevdiği olan yağlardan birisi gül yağı. Şöyle bir çay kaşığı dolusu da gül yağı ilavesi yapın. Gül yağınız yoksa bunu eklemeden de tarifi gene çok güzel faydalar elde ederek kullanabilirsiniz. Ama inanın gül yağı çok yakışıyor bu tarife. Çok iyi geliyor. Böyle bir damlalık var ise uygulama yapmak hem daha kolay olacak, hem her defasında böyle parmaklarınızı sokarak o hazırladığınız güzel karışımın temizliğini iptal etmiş olmayacaksınız. Hem de uygulama dediğim gibi daha pratik olmuş olacak. Sadece 3 damlası her bir gözünüz için yeterli olacak. Ne zaman uygulayalım? Akşam oldu, yüzünüzü yıkadınız, temizlediniz, günün kirini, pisini, makyajı, kalıntıları attınız ya. Yatacaksınız, uyuyacaksınız. Hemen onun öncesinde bu güzel karışımdan 3 damla alın, şöyle pıt pıt pıt. 3 damla göz altlarınıza sürün. Sürün, bırakmayın. Oralara bir güzel masaj yapın. Parmak uçlarınızla tıpışlayın. Kan akışını hızlandırın. Orada bir canlansın, bir güzelleşsin. Çok faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Özellikle karanlık bir görüntü varsa, göz altlarınız mat, soluk ve sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösteriyorsa bu tarifi mutlaka deneyin. Kahve yağı yaptık. Böyle o kahverengi harika bir yağ yaptık. Peki göz kapaklarınıza? Evet, göz kapaklarınıza da sürebilirsiniz arkadaşlar. Oralara da çok güzel etkiler elde edebilirsiniz. Peki ben bu tarifi tüm yüzüme kullanmak istiyorum, olur mu? Kesinlikle. Tarifi tüm yüzünüze kullanabilirsiniz. Özellikle lekeli alanlara kullanabilirsiniz. Boyun, dekolte bölgesine kullanabilirsiniz. Yani hazırlamışken amacımız evet göz altındaki morluklar, kırışıklıklar gitsin, ama tüm yüzünüze de sürebilirsiniz. Çok güzel ürünler kullandık. Cildimize çok iyi gelecek doğal ürünler kullandık. O yüzden ben inanıyorum ki siz bu videoyu izler izlemez bu tarifi hazırlamaya niyetleneceksiniz ve kendinizi çok daha güzel, çok daha böyle taze, canlı, iyi hissedeceksiniz. Umarım siz de ilk fırsatta bu kahve yağı tarifini dener, daha aydınlık gözlere sahip olursunuz. Lekelerinizi azaltır. Göz altınızdaki o kırışıklıklar, derin çizgi, morluklar, şişlik, onlardan kurtulursunuz. Kendinizi çok daha iyi hissedersiniz. Bu arada videoları beğenmeyi, tarifleri uygularsanız alta o değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Altyazıdan da dilediğiniz dili seçip izleyebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz bir beğeni de atın. Ve kendinize çok iyi bakın. Bay bay.